Merhaba. Merhaba. Bitlis Tatvan'dayız. Çok güzel bir yere doğru gidiyoruz. Az önce gördüğünüz o karlı manzaraları görünce hava durumuna bir baktık ki buralar çok soğuk. Yani evet. O karların erimiş olacağını düşünüyorduk ama bu kadar fazla beklemiyorduk açıkçası. Hava gündüz güzel, akşamları da biraz soğuk ama çok soğuk değil. Ne olur ne olmaz diye odun bakacağız şimdi Tatvan'dan, Tolga haritadan. Odun stoğumuz kalmamıştı çünkü. Odun stoğumuz kalmadı ve ağaçlıksız bölgelerde kaldığımız için doğadan da toplayamadık. Şimdi benzinlikten depomuzu doldurduk. Bu arada bu video özel bir video aslında. Çünkü biliyorsunuz YouTube'da farklı katıl abonelikleri sunmuştuk sizlere. Bir takipçimiz, kendisi bizim yerime de gez abonesi. Ondan sonra ama kendisi bize bu ay bir depo mazot hediye etmek istediğini bildiren bir mesaj attı. Benim yerime de gezin aboneliğinin yanında bir de ekstra bir depo benzin mazot. Bir depo mazot benden hediyesinde bulundu. Ondan sonra biz de ilk gördüğümüz benzinliğe girip bir depo mazotumuzu doldurduk. Evet, çünkü çeyrek deponun altına düşmüştük zaten. Evet. Ondan sonra mazotumuzu doldurduk. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hem kendisine hem ailesine çok destek oldular bize, sağ olsunlar. Aynen öyle. Çok şirin, çok keyifli bir aile. Buradan Gülden de teşekkür etti. Ben de ayrıyetten teşekkür ediyorum kendilerine. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Aynen öyle. O zaman bu gezi onların şerefine. Evet. Sponsorlu gezi olacak bu gezi. Evet. Şimdi oduncu bulmaya doğru devam edelim. Keresteci ama bak böyle odunlar da var. Vardır kesin bir şeyler. Parçaları kalmıştır bize kadar belki. Ama çok girmesek gibi. Camlar var orada. Taşmış. Ben gidip sorayım. Bence de. Şimdi bunlar keresteci, işlenmiş oduncu. Bunlarda yok. Dışarıda şunları gösteriyor ama onlar da diyor ıslaktır diyor. Yakamazsın onları da diyor. Şu kaportacıya bir sorayım ben. Oduncu var mı bu yakın bir yerlerde? Tamam. Bir arayacağız bakalım odun kömür. Odun kömür mü? Tolga odundan umudu kesip kömüre döndü ama biz daha önce sobada hiç kömür yakmadık. Yakmayız herhalde bence. Geç bakalım yerine. Yerine. Aferin. Çocuklar bilmiyor. Bir tane çocuk tam giderken şuradaki 4 yolun orada pilot garaj diye bir yer var dedi. Orada olması lazım dedi. Neyse ki saatimiz erken. Evet, erken yola çıkmanın faydaları. Listecilerde odun bulamayınca Tatvan'ın içine doğru gidiyoruz. Evet, Tatvan'ın sahiline doğru devam edeceğiz. Mahalle aralarından geçeceğiz. Haritalarda da oduncu bulamadık. Evet, haritada yok. Yani çok enteresan. Doğalgaz var buralarda. Lütfen. Odun da neymiş? Her evde. Değil mi? Biraz daha içerilere girelim. Esnaflara soracağız. Evet. Hemen yanımızda tren yolu var. Şimdi bir tren geçse ne güzel olur. Tren yolunun biri bizimle beraber geliyor, biri evlerin arasına doğru gidiyor. Evet. Bariyer arızalanabilir. Açıkken kontrollü geçin yine diyor. Çok da güvenmeyin bariyerlere diyor. Şöyle aradık oduncu bulamadık. Evet. Neredeyse girmediğimiz sokak kalmadı. Evet. Tatvan'ın merkezinden ayrılıyoruz. Konaklayacağımız yere doğru 1-2 köy diyebiliriz herhalde oralara, değil mi? Haritadan köy gibi gördüm. 1-2 yer var. İnşallah şansımız oralarda varsa
yoktu. Ve geçmiş bulunduk. O yüzden geri dönüyoruz bakalım oraya geçiş bulabilirsek tekrar. Çünkü şu ortadaki bariyerler haritada gözükmüyor ve harita dönülebileceğini söylüyor karşıya. Normalde de bu yoldan gideceğiz. Evet, şu arabanın çıktığı yola gireceğiz zaten. Bir tur dönmüş olacağız. İnşallah odun vardır. Sağ tarafımızda bir sürü odun var da işletme değil ama öbek öbek bir dünya odun var sağda. Şurası, şu alt. Hadi bakalım. Buradan da bariyer. Oradan aşağıya nasıl ineceğiz? Bir de onu keşfetmemiz lazım. Evet, ona bakıyorum. Hiç buralarda iniş yok gibi ya. Şurada şöyle bir toprak yol varmış gibi gözüküyor. Mış gibi. GPS de buraya sokuyor. Ha. Evet. Neyse ki lastiklerimiz bu yollar için ideal. Maşallah de. Kalp olmuştu su, gördün mü? Tam üstünden geçtiğimiz su. Kayıp mı olmuş? Kalp. Ha, kalp. Kalp. Şu an ben oduncuyu bulduğumun sevinciyle Hiçbir şey görmüyorum diyorsun. evet. Ya Webasto da mantıklı. Dizel ortam ısıtıcı. Onunla da iş yapıyoruz ama ya baş ağrısı yapıyor. Bir, ikincisi nefes kurutuyor. İnsanın genzi kuruyor. O yüzden Aynı zamanda sobanın sıcağının yerini tutmuyor tabii. Soba sıcaklığı bambaşka ve akşam mesela yatmadan önce sobanın ateşi geçse bile sabaha karşı hala içerisi sıcak oluyor böyle olunca. Ama dizel ortam ısıtıcı kapandığı gibi yarım saat içinde soğumaya başlıyor içerisi daha fazla. evet. Kömürcülük, mangal kömürü, nargile kömürü, tahta parçası Bir de odun da vardır inşallah. Odun yoksa çok sürpriz olacak. Şurada var odunlar, onları alırız. Parçalar var orada, toplarız. Orada bir köprü gibi bir yer varmış da oraya takılı gözüküyor. Bak şurada küçük parçaları toplarız odun yok derse. Alalım mı bunları deriz. Evet. Tahta parçası yapıyorum içinde sadece. Ya odun işte. Bunun yerde hava alıyor. Şurada mazgalı var. Ha, tamam. Var. Mazgalı var orada. Hamam gibi yapıyor içerisi. Bu. Tabii tişörtle oturuyorum içeride. Bursa'da Uludağ'da mahsur kaldım 10 gün. Araç buraya kadar kara gömüldü, fırtınaya yakalandı. Bu kapıyı kullanamadık. Şoför tarafından in çık yaptık. 10 gün yaktım tahta parçasını odunu içeride. Tişörtle oturduk içeride. Ya. İstedikten sonra oluyor. Oluyor değil mi? Tabii canım, yeter ki iste. Kapat şey olmasın. Şuradaki tahtaların bile bana yarar ama yağmur yedikse onları yakmak zor oluyor. Tolga oduncu amcayı odun almaya ikna etmeye çalışıyor galiba. Dışarıdakiler yağmur yüzünden ıslanmış. İçeride de bayağı konuştular. Yani neredeyse 10 dakikadan fazla kaldı içeride. Ben odunlarla gelecek sandım ama karavanı göstermeye gelmiş. Biz de Max'le bekliyoruz. Değil mi kuzum? Evet, Tolga'yı bekliyoruz, oraya gitti. Odun alıp gelecek inşallah. Meraklı bir ziyaretçi. Uçup karavana çıktı. Max, kim gelmiş? Hı? Kim gelmiş kuzu? Ne yapıyor orada? Git bak bakalım ne yapıyor. Yaklaş. Tolga'nın montu var, geçemedin mi? Dur, yavaş yavaş. Telaş yapma, dur. Hı, geçebilirsin. Ah,
Kaçtı senden ya. Tüh, kaçtı senden ya. Yarım saati geçti, hala bekliyoruz. Max Tolga'nın montunun üstüne yattı. Ben montumu giydim. Çünkü gerçekten soğuk ve şu karşıdaki kar manzarasına baktıkça karşıdaki kar manzarasına baktıkça karavanın içinde bile üşüdüm. Komple arabaya. Onu da ben yaptım. Ve konu tabii ki pütür boyaya geliyor. Son yıllarda neydi onun adı? Son yıllarda Polyera ile meşhur olsa da pütürü görenler hala şaşırabiliyor. Bunu niye böyle yaptınız diye sordu amca. Sonra Tolga geldi. Odunların bir çuvalını attı. Bir de bir yarım çuval kadar daha almış. Bayağı odunumuz var. O da gezgin. gezgin tabii. Hadi görüşürüz abi. Dikkat et kendine. Eyvallah. Amca bir sohbet. Bir ara dedim bu akşam burada kalacağız galiba. Vallahi biraz sohbet devam ettirseydim kalabilirdik. Karşıdaki kar manzarasını izleye içeride üşüdüm, montumu giydim. Evet, yola devam. Evet. Bu arada şey söyleyeyim hemen. Söyle. Tatvan'a girmeden önce sol tarafta Nemrut Krater Gölü var. Acayip güzel bir yer. Oraya bayağı niyetlenmiştik buraya yaklaşmadan önce. Ama hem odunumuz yok hem hava çok soğuk ve bu kadar çok kar olduğunu görünce vazgeçtik. Evet. Ve bölgede inanılmaz çok ayılar var. Şimdi sen içerideyken güncel şeylere baktım. Herhalde uyumamış kış ayıları ve ya da erken uyanmış. Çok fazla, yani sokak köpeği gibi ayılar var. Yavrular, anneler falan. Kar bu kadar çok olmasaydı belki gidebilirdik. Ama bu seferlik orayı da es geçmek zorunda kaldık. İnşallah bir sonraki ziyaretimize saklıyoruz. Ama araştırın, harika bir yer. Benim size birkaç video öncesi galiba Nusaybin videosunda söylemiş olabilirim onu. Hani Şırnak Hakkari'ye devam edemiyoruz ama muhteşem bir yere götüreceğim sizi dediğim yer maalesef Nemrut Krater Gölü'ydü. Oraya götürecektim sizi ama Gülden'in dediği gibi aşırı karlı, yani Evet. Yamaçlar falan da çok karlı ve krater gölünün üst tarafı, yani kraterin tepesi tamamen bulutlarla kaplı. Evet, karlı muhtemelen, göremedik de o tarafı. O yüzden bir de odunumuz olmayınca zaten bu tarafa devam etmek zorundaydık. Bir dahaki tura inşallah o tarafı da gezeceğiz hep beraber. Ama şimdi orayı aratmayacak güzellikte başka bir konuma gidiyoruz. Çok güzel bir yere gidiyoruz. Yola girdi. Evine gitti. Muhteşem Van Gölü'nün manzarasıyla efsane konumumuza doğru devam ediyoruz. Gölü çekmeye çalışırken gölün karşıma çıkması da ayrı bir güzellik oldu. Bir saattir şeyi almaya çalışıyorum sürekli. Bu tarafın manzarasını almaya çalışıyoruz. Haritada olmayan yollardan gidiyoruz. Böyle güzel bir Parmaklıklar, tahtalar koymuşlar da böyle bir yerde sen durup izliyorsun da biz izleyemiyoruz. Pardon, o zaman devam edeyim. Öyle bir arada durdun ki hiçbir şey gösteremedim. Bu arada haritada kesinlikle yol yok. Evet, bu yol haritada gözükmüyor. Ama başka haritalarda görebiliyoruz. Evet, yapma. Google haritalar burayı yol olarak saymıyor çünkü gerçekten hiç yol gibi değil. Evet. Ama işte birkaç tane farklı harita kullanmanın avantajı oluyor böylelikle. Evet. Van Gölü'nün kıyısından, tepelerden gölün çevresini geziyoruz.
çok kötü ama. Çok güzel. Ve kullanılan bir yol değil galiba sanırım. Evet. Bir tane mi arabayla karşılaştık? Bir tane, o da daha başlardaydı. Karşıdan gelen bir arabayı. Köylerden birinden de muhtemelen. Ama manzarası müthiş ve bugün bulutlu olmasına rağmen hava çok kapalı yani aslında renkleri çok canlı göremiyoruz. Ona rağmen manzara harika. Yolun bir kısmını aslında ana yoldan gidebilirdik. Ama ana yola çıktıktan sonra bu manzarayı izleyemeyiz diye Evet. bu yollardan devam ediyoruz. Çünkü buralar daha güzel. Mazot sponsorumuzun şerefine. Mazotu doldurunca biz. Yok ya normalde de olsa buradan giderdik. Evet, evet. Karşıdaki tepenin üstünde bulut var ve güneş var. Evet. Güneşe doğru gidiyoruz. Isınacağız. Evet geldik, yerleştik. Hatta yani yerleştik derken karavanı Yerleşemedik. yerleştirdik. Odunlarımız burada içeride. Evet. Market poşetlerimiz yatağın üstünde. Montumu da oraya attım içeri girer girmez. Şimdi şarjımız bitmek üzere. O yüzden Evet. sadece kapı manzarasını göstereyim. Yarın hep beraber manzaranın keyfini çıkartırız. Camımızın da maksimum burun izlerinden böyle güzel bir yerdeyiz. Yarın hep beraber manzarayı doya doya izleyip çevreyi gezeceğiz. Evet, yeni bir güne merhaba. Size manzarayı gündüz gözüyle şöyle bir göstereyim. Şimdi hep beraber yürümeye gidiyoruz. Çekime başlamadan önce şöyle bir ağaç göstereyim istedim size. Kayalığın içinden fırlamış. Karşıki dağları görüyorsunuz. Tam şu parmağımın ucundaki yer Nemrut krateri. Onun içinde de Nemrut Gölü var. Nemrut Krater Gölü var. Burası da böyle bir köy. İncekaya yerleşimi diye geçiyor burası. Haritada buraya yol yok. Ağacı gösterdim. Çok güzel gözüküyor. Arka taraftaki de güzel gözüküyor. Oraya da yürüyelim. Evet, evet. Max'i araçta bıraktık. Biraz önce yürüttük onu. Şimdi biraz da biz yürüyelim. Şimdi yolun karşısında Gülden size şunu göstermişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, karşıdan geçerken Karşıdan. belli oluyordu. Kat Evet. kat. Şimdi delikler. şuradan bir çıkalım. Yukarı doğru. Ben dün merdiven bulmuştum burada. O az daha ileride. Neyse çıktım. Şimdi bakın burası böyle enteresan bir yapı. Tamam mı? Aşağısı da şöyle. Şimdi tabi arı şeylerini kullanmışlar ama şu duvar kısmındaki çentikler var. Burası eski bir yapı. Şurada bir oyuntu var. İnternette bir bilgi yok. Diğer yandaki mağaraların hakkında bilgi var. Hı hı. Ama burayı bilmiyorum. Şimdi esas enteresan olan taraf iç kısmı. Ben orayı göstereyim size. Baksanıza. Bir kat yapmışlar sanki. Yapacaklarmış ya da. Bak. Şuradan da üst kata çıkıyor. Yani bir üst kat daha var. Aa, Evet. Ve odalar var. şurada bir oda var. Burası biraz fazla karanlık da hayvan var mı? Bakayım bir. Telefonu çıkartayım. Şuradan merdiven var. Merdiven var buradan. Arka tarafa. Üst kattaki odalara çıkıyorduk, odaylara. Deneyeyim mi be? Sen bilirsin. Ha gayret. Tutacak yer yok. Tutacak yer yok. Zeminlere dikkat et. Oo, Orta alana bakıyor değil mi? burası başka arka tarafa bir yere açılıyor. Gidiyor mu daha? Evet.
Gelmek ister misin? Ah. Bak. Böyle bir alan. Peki mağaralardan birinin girişi gibi. O zaman aynı bağlantılı yermiş burası işte. Aa evet. Bak oradan karanlığı göreceğiz. Raflar var. Wow. Enteresan. Şimdi şurada. Biz yukarıya çıkıp bakmadığımız için. Evet, karavan. Evet, o merdivenden çıktı. İyi ki bu merdivenlerden çıkmaya uğraşmamışız. Evet. Yoksa şöyle bir merdiven var burada. Oo. Şeyin yüksekliği de çok bak şuradan yukarıda çıkış var. Bir üst kata. Orayı görmedim. Ha, daha da odalar var. Evet. Bak şunlar basak yerleri. Evet, Karşılıklı fıyık fıyık çıkılıyormuş. Şurası yine muhtemelen ambar olarak kullanılan bir alan. Vay be. Evet, böyle enteresan yerler keşfedebiliyoruz. Muhteşem bir yer. Tamam. Şurası da bir depo gibi gözüküyor. Evet. Böyle bir yer dostlar. Enteresan bir yer burası millet. Burası Bapiri Kal. Hüseyin Dede ya da Yaşlı Dede türbesiymiş. Hı hı. O altta bir yapı vardı ya, cami gibi. Evet. Türbeyi oraya almışlar. Normalde bu mağaralar çilehane olarak kullanıyorlarmış. Yani içeriye girip 40 gün ibadet ediyorlarmış burada. Evet. Orada oda var, orada var. Evet Orada bir yer ya. var. Ve dışarıdan böyle içerisi gözükmüyor bu kadar. Buranın üstü var. Yani biraz önce muhtemelen o merdiven gibi dediğim yer şuraya çıkıyordu. Ama bir burası var, bir de bir üst kat daha var. Evet, oradan belli olmuyor. İçeriye girince Evet. bir şaşkınlık yarattı o yüzden. Ama şu manzara. Çok efsane bir manzara. Burası aynı zamanda dostlar bir ne oluşum? Kaldera. Kaldera. Yani volkanik bir çöküntüden kaynaklı bir oluşum burası. Bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bu alanda çok belli olmuyor. Zaten kayalardan belli de. Bir de şu orta girişte o tarafa da gideceğiz. Oradaki taş oluşumlarından daha net belli oluyor. Sanki Lofoten'deymişiz gibi. Müthiş. Of, manzara çok güzel ya. Manzara muhteşemleşti. Dün akşam tam şu parmağımın ucunda bir karavan var. Araçüstü jip. Araçüstü çadırla geldiler dün akşam. Akşam 11 falandı geldiklerinde. Evet, yaldır yaldır geldiler. Burada duracak yer bulamayınca o tarafa gittiler, yeşilliğin içine. Onlar da o güzellikte kalıyorlar. Bu manzarayı oradan izliyorlar, karşı taraftan izliyorlar. Tatlım yapma, daha çok gençsin. Geliyorum, yakala. En zor taraf şurası. Evet. Size güzel görüntüler aktarabilmek için çektiğimiz haller. Buna rağmen halen daha abone olmayıp kaçak yolculuğa devam ediyorsanız ayıp size. Çok ayıp. Evet, ziyaretçi akınına uğradı burası. Gelen gelene. Evet, kaç? 3 araba. Evet, 3 araba oldu. Üç araba, ve 2 araba da dört gitti. bisiklet mi? Evet, 3 araba 4 bisiklet. Evet. Şimdi karavana doğru gidelim bakalım. Evet, Soğudu. hava bulutlandı ve soğudu bayağı. Karardı. Şöyle yapayım. Ne? Oraya girmiyor.
Biraz önceki bisikletler gidiyor. Bayağı bir sohbet ettik onlarla. Evet. Tam gezdik geldik, yağmur başladı. Evet. Şimdi burası çok ziyaret alan bir alan olduğu için buradan şu karşı tarafa doğru gidiyoruz. Biraz Çünkü daha sakin olan bir bölme. evet, manzarayı tam ortadan izlemeye gidiyoruz. Manzaranın en ortasına geldik. Bunlar çekilince meydana çıkan kaya oluşumları. Normalde buralar suyun altında kalıyor. Ve yeniden yağmur başladı. Drone havada. Drone havada 2,5 kilometre ötede Eyvah. şarjı bitiyor. Eyvah! Neyse hemen içeri attık. Drone'a bakalım ne oluyor. Yaklaştı mı? Yaklaştı mı? %30. 1 kilometre %30 da gelir ya. Yağmurda bir şey olmazsa. Ne? Şarj 20. 230 metre. Sesi gelmeye başladı. Hadi. Sesi geliyor da Neredesin? gözükmüyor hala. Aa, gördüm. Gördün mü? Evet. Düşük pil, düşük pil. 50 metre. Geldi. Ne, sudan çekildiğine göre artık en azından sağlam indirebiliriz. 16. İyi, nerede? Ben hiç göremedim hala. Bak tam tepede. Ha, gördüm. Ah. Biraz yağmur yağarken tepeye bakmak da pek hoş olmuyor. Be. Yetişti. Aferin lan. Dur. Kaç şarjda geldi? 12'de geldi. Yağmur damlaları merceğe vurduğu için mercek Aa. yan duruyordu. Evet. Kurulayalım. Ay üşüdüm. Hadi hemen girelim bir yere. Çok soğudu. Bir anda. Yağmurla beraber. Aslında hava yükseldi karşı tarafta ama bu tepeler çekiyor herhalde. Tepeden çekiyor ya çok. Yağmur yok gibi gözüküyordu hiç. Ama neyse ki drone çekimimizi de yapabildik. Çok güzel görüntüler çıktı. Birazdan size onları izleteceğim. Efsane görüntüler çıktı. Şimdi konum olarak burada yol üstünde duramayacağız. O yüzden azıcık ileride bir yer bulun o.
Yağmur durdu derken yine başladı. Hemen az ileriye yerleştik. Tolga odun kırıyor dışarıda. Oo, kaya bulmuş kendine. Bizim Max'le içeriye yerleştik de görmemiştim ne yaptığını. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hazır yükselti bulmuşken dedim. Evet. Yakmalık odunları ayarladım. Atölye kurmuşsun kendine. Evet. Yağmur başladı ama yine. Evet evet, ufaktan atıyor. Nasıl Şunların güzel altını bir çevirdim. manzara gözüküyor arkanda. Manzara çok güzel. Ben de dedim manzaraya karşı odun kırarak efsane manzarayı dedim ölümsüzleştireyim. Şunları masanın üzerine atayım mı? Bunlar temiz olur. Evet, koyabilirsin böyle. Yol Dur. çok sahibi. Evet. Bunlar tutuşturmalık. Bunlar çok hızlı yanacak. Tutamadım hepsini. Bitti mi? Daha kıracak mısın? Şu ufaklardan kıracağım bir de. Yakmalıklardan. Tamam. Başka gerek yok. Yağmur hızlanıyor sanki, ıslanma iyice. Sırtıma Tamam, tamam. yaslanmış. Tamam, geliyorum şimdi hemen. Hadi gel. Ben de bunları yerleştireyim bari içeride. Sobamızı merak edenler için sobanın içi böyle katmanlı. Şurası hava alma yeri. Şuradan hava alıyor. Tabii biz biraz abarttık. Fazla uzun süredir temizlemedik. Biraz Şimdi- fazla kül dolmuş. Evet, içini temizleyeceğiz. Normalde bu kadar biriktirmiyoruz ama şöyle kenarlar falan dolmuş. İçinde şöyle doğal kaşıklarla Daha kaşık. Ağaç kabuğuyla. evet, şöyle alıyorsunuz. Yine yağmur. Şuna döküyorsunuz. Çok uzun sürmeyecek bu işlem. Evet, onları bir götür istersen. Bu arada normalde bu sobanın orijinalinde duvar kısımlarında yanmaz tuğla var. Bizim yerli firma, biz önerdik onlara. Dedik böyle böyle sıcağı daha verimli kullanırsınız. Çok şey yapmadılar. Maliyetlerden dolayı muhtemelen. Çok da şey yapmamak lazım. Evet. Ama daha uzun süre tuğla olunca daha uzun süre sıcak kalıyor. Ya içine tuğla koymuş olsaydı kendi sınıfını bir üst kademeye çıkartmış olurdu. Evet. Gürültüsü geliyor. Evet, gümbür gümbür. Hemen. Ya gölün üst tarafı açıldı bayağı ama arkamızdan herhalde geliyor. Evet evet, tepemizden geliyor. Yalnız arka tarafta bir dağ manzaraları var. Ya. On Drone numara. görüntüsünü şu anda hala siz de ben de izleyemediğim için bilmiyoruz. Ha, Tolga ben de çekerken izledi onları. Ben de oldum. Sonra göreceğiz. Sobanın bu hallerini ya çok uğraşılmaz bununla falan diyebilirsiniz ama bu uğraştığımız olay ayda bir falan. Tabii canım. Hatta Temizlemek bu kadar sık olmuyor. birkaç ayda bir. Ama o kadar güzelliğinin yanında bu kadarcık uğraşı da oluversin, ne olacak? Aynen öyle. Gerisi işte önemli değil. Hadi şu iki odun elime gelmişken onları da koyayım, ben hemen geliyorum içeri. Tamam, şu üstünü de sileyim bari hazır şeyken. Ya bunun sesi ne kadar huzur veriyor ya. Çekimdi, stresli, oydu buydu derken o zaman
Bir tost hak ettik bence, değil mi? Bence de. Bence de. Hatta bir değil, 1,5 tost yapıyorum. Oo. Evet. Peki bu çocuk? Bu çocuk. Max, takipçilerine bir şey söylemek ister misin Max? Tolga diyor bak. Bak Tolga. Beğenmeyenlerin ve yorum yapmayanların poposundan mı kırtlayacaksın? Ne? Max? Kırtlarım dedi, duydunuz. Kaçak yolculuk yapmayın, yoksa sizi Max'e veririz. Sobamız yanar. Yağmur devam eder. Manzaramız böyle güzelleşir. Hafiften bir rüzgar var. Yanan sobanın eşliğinde oyunlar oynanır. Şu çocukla birlikte Gülden sosyal medya işlerini çözer. Ben birazdan bilgisayar işlerini çözerim. YouTube videosunun hazırlanması lazım. Evet. Sonra da kahve içeriz. Sonra da kahve içeriz. Ama burada soba yanıyor. Açmışsın camı, manzara seyrediyorsun. Sobayı son süratte yaktım ki buradan gelecek olan soğuk burada kırılsın, Orsan'a gelmesin diye. Ama çok güzel gözüküyor Ne manzara ya. parayız, bu ne lahana turşusu. Gelin gelin. Gelin. Üşüdün mü? Sence? Tamam kapatıyorum. Ben ısınamadım ki üşüyeyim. Sobayı yaktığın gibi camı açtın. Bir ısınsaydık önce. Oh, kahveler geldi. Kameranın gezi. Işık açmama gerek var mı o tarafta? Yo, iyi böyle. Hoppa. Pıtır 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 pıtır. Biraz da ben seyredeyim. Evet dostlar, burası konum olarak İncekaya diye geçiyor. Evet, Tatvan İncekaya. Evet, ama İncekaya olarak haritaya işaretlerseniz sizi Tatvan'dan Van'a kadar götürüyor. Van'dan feribota bindirip açıkta bırakıp açıkta buraya yüzmenizi bekliyor. Öyle bir Evet. Google haritalar sapıtıyor burada. Harita konumları böyle enteresan bir şekilde gösterince sonra biz diğer kullandığımız haritalardan inceleme yapınca buradaki toprak yolu bulduk. Ve Google haritalara Tolga başvuru yapmış bu yolun işaretlenmesi için. Evet. Çünkü bayağı yol yani öyle Aynen öyle. haritalarda olmaması gerekecek kötülükte ya da ne bileyim tarla, bahçe, orman yolu da değil. Yani sonuç olarak burada bir yerleşim var. Aynen Yerleşim öyle. yolu aynı zamanda burası. İç yol olarak geçiyor. Ondan Gördüğünüz sonra köy 10 hanelik falan bir köy var. Belki daha az yani en fazla var. hani buraya videodan sonra merak edip gelmek isterseniz Google haritalarda şunu izlemeniz gerekiyor. İncekaya'yı bulun. İncekaya'ya en yakın ne köydü? Tomaç mıydı? Tomaçlı galiba. Tomaç'tı galiba. Oraya bakar. Hatta bakayım hemen hızlıca. Tamam da. Tokaçlı ya da Tokaçlı galiba ya. Tokaçlı. Hemen bakıyorum. Tokaçlı. Evet, Tokaçlı. Tokaçlı köyüne seçerseniz
Tokaçlı köyünün içine girdiğiniz zaman zaten yol sizi gösterecek, bu tarafa kadar Köye gelirsiniz. girmeden hemen önce, yani köy girişine, giriş tabelasını geçtikten hemen sonra sola doğru ayrılan bir yol var. Direkt buraya geliyor. Tabela yoktu yolda köyü gösteren, o yüzden Otobandan gelirlerse köye geçtikten sonra olması gerekiyor. tersten gelirler. Tersten gelirlerse. Yani yazın bir de buraların yeşillendiğini, ağaçların çiçeklendiğini, yeşillendiğini düşünürseniz Evet. gerçekten muazzam bir konum Ki olacaktır. bu soğuk ve bu kara rağmen arka tarafın yeşilliğini görmüşsünüzdür. Evet. Yani pek bulunacak bir şey değil öyle çimenlik alan. Hele bu tarafta hep kurak, kayalık yüzeyleri gördüğümüz için çok güzel geldi bize. O yüzden ayrılamadık bugün de. Evet. Aslında iyi ki de ayrılmamışız dedik. Çünkü gideceğimiz yer buradan daha korunaksız bir bölgeydi. Evet. Bence şansımıza çok da güzel olmuş yani Aynen durduğumuz. öyle. İyi ki vazgeçmişiz, yağmur ve rüzgar kısmında daha zorlanırdık. Evet. Bugün de yağmurun keyfini çıkartacağız bu akşam. Bugün demeyeyim. Yağmurun keyfini çıkartacağız. Sonra yola devam edeceğiz. Van Gölü'nün kıyısından Van'a doğru devam ediyoruz. Kıyıdan, alttan. Kıyıdan bakalım daha ne güzel manzaralarla, nasıl güzel konumlarla karşılaşacağız. Evet. İnşallah buradan sonra katlaya güzelleşecek bu manzaralar. Bir süre doğadayız yani. Bitlis'ten sonra başlayan ve odun arama macerasıyla devam eden yolculuğumuz ondan sonra mükemmel bir yere çıktı. Bu yere gelmemize vesile olan sevgili takipçimize de çok teşekkür ederiz. Çünkü kendisi bize yakıt desteğinde bulundu YouTube'dan. Evet ya, bu arada O yüzden çok aşırı eyvallah. teşekkür Evet. ederiz. Yani bizim için ciddi büyük bir destek oldu. Bir depo mazot ondan. Bir depo boyunca çok yerler göreceğiz. Evet. Çok güzel yerler gezeceğiz hep beraber. Van Gölü'nün Van'a kadar giden kısmında, alt şeridinde Van'a kadar gidecek olan kısmında gezilecek neresi varsa gireceğiz, çıkacağız oralara. Evet, onların sayesinde tekrar çok teşekkür ediyoruz. İsim kaçacak ağzımdan ne şey yapıyorum Evet, ben de. sürekli. Çünkü ismimizi kesinlikle vermeyin diye de bize sosyal medya kanallarından ulaştılar. Sağ olsunlar. İnşallah onlar da bizim kadar gezebilirler ileride. İnşallah. Karavan hayalleri olduğunu konuşmuştuk daha önce. İnşallah hayalleri gerçek olsun. Siz nasıl evinizin sıcak ortamında bu güzellikleri görüyorsunuz, onlar da bu güzellikleri yakından görsünler. İnşallah. Tabii bizim vermiş olduğumuz bu emeğe de sizler abone olarak, yorum yaparak ve videolarımızı beğenerek destek olabilirsiniz. İlla maddiyat geçerli değil bizim kanalımızda. Kanalımıza abone olmanız, yorum yapmanız ve videolarımızı beğenmeniz, bizim kanalımızı beğenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza kanalımızı onlara göndermeniz bizim için en büyük desteklerden biri zaten. Ama katıl aboneliğine de üye olursanız yok demeyiz. Katıl aboneliği şöyle arkadaşlar. Normal şartlarda diğer YouTube kanallarındaki katıl abonelikleri sizin yatırdığınız paraya göre size içerik üretiyor içerik üreticiler. Ücret karşılığında özel hizmet gibi bir durum aslında bu. Aynen öyle. Daha fazla para veren daha özel içeriklere erişiyor. Bizim kanalımızda o yok. Yani bizim kanalımızda bir depo mazot bu ay benden size diyen bir abonemiz bile aynı içeriği görüyor. Abone olmayan üyelerimiz de aynı içeriği görüyor. Bizde öyle bir fiyat ayrımcılık yok. Evet. Sadece bir depo mazot gönderdiyseniz teşekkür etmek istiyoruz. Dua ediyoruz tabii haliyle. Aynen öyle. Onun haricinde çorbada benim de tuzum olsun 50 lira. Benim yerime de gezin 125 lira. Aylık aboneliklerle de kanalımıza destek verebiliyorsunuz. Ve bu abonelikler her zaman sizin kontrolünüzde. Dergi aboneliği gibi düşünün. Abonelikleri iptal etme şansınız da var. Evet, Yani- aylık abonelik olarak geçiyor bunlar aslında ama tek seferlik destek olmak isterseniz aboneliği yaptıktan sonra iptal ederseniz bir sonraki ay aynı tutar kesilmeyecektir. Evet. Tek seferlik abonelikte dediğim gibi çeyrek depo, yarım depo mazot desteği ya da tam depo mazot desteği bunlara birer örnektir. Birer kere ödemesini yaparsınız, sonrasında iptal edersiniz. Onun haricinde canlı yayın esnasındaki sohbet bölümünde ya da videomuzu izlerken mesaj yazdığınız bölümde süper teşekkür özelliği de var. Süper teşekkürde 20 liradan 5000 liraya kadar seçenekler mevcut.
küsuratlı da olabiliyor galiba, yani o rakam tamamen kişisel belirlenebiliyor herhalde seçenek olmadan. O euro gönderen takipçilerimiz yurt dışı oldukları için onlarda euro ibaresi Ama gözüküyor. küsuratlı yani, böyle tam gözükmüyordu. Tabii. O geldi aklıma. O yüzden Hı hı. elle yazılabildiğini düşünüyorum. Yani maddi manevi destekleriniz bizim için her zaman önemli tabii ki. Aynen öyle. Oraya elinize emeğinize sağlık diye yorum yapmanız bile bizim için çok Evet, değerli. hatta bazen videolarda sen diyorsun ya, bir nokta koymanız bile bizim için çok değerli diyoruz ve yorumlarda nokta geliyor. Ama Evet. biz onun nedenini anlıyoruz yani. Yazacak bir şey Aynen yoksa öyle. bile yorum yapmak için o nokta işareti bile gerçekten çok kıymetli. Aynen öyle. Videolarımızın daha fazla insanın karşısına çıkmasına sebep oluyor arkadaşlar bunlar. Evet. Doğal olarak ülkemizin bu güzelliklerini daha fazla insan görüyor. Bizim esasen amacımız da o. Karavan hayatının gezerek, çalışmadan, sadece işte makrame üretimi yaparak ve şurada makramelerim vardı ya, onları şuraya koydum ya ben. Gözüme doğru geldi elim böyle. Çıktı. Makrame üretimi yaparak hani daha düşük meblağlarda hem yaşanılabileceği hem de bu cennet vatanı gezilebileceğini kanıtlamak için aslında biz çıktık yola. Aynı zamanda karavan hayatıyla ilgili edindiğimiz tecrübeler, bilgiler, ilk videolarımızda gördüğünüz yapım süreci gibi bilgilerimizi aktarmak istiyoruz. Gördüğümüz güzel yerleri aktarmak istiyoruz. Bu gibi destekler bizi daha çok teşvik ediyor. Biz zaten geziyoruz ama çekimi yaparken daha fazla keyif alıyoruz aslında böyle olduğunda. Aynen öyle. Videoları paylaştıkça karşı gelen olumlu yorumlar, izlemeler ya da sayısal olarak çoğalmalarda moral motivasyonumuzu çok yükseltiyor tabii haliyle. Tabii ki yaptığımız işin sizler tarafından beğenildiğini görmek ve bunu yorumlarınızda da okumak bizi çok mutlu ediyor. Evet, yani emeklerimizin karşılığını aldığını hissediyoruz aslında Aynen. bakarsanız. Çünkü biz nadir haftada 2 video paylaşan kişilerdiniz ve videolarımız hep içerikli, yani dolu, anlatıyoruz bilgi ve o günlerde yaşadığımız olaylarla ilgili bilgi vermeye çalışıyoruz. İşte karavan hayatıyla ilgili o dönemde ne yaşıyorsak, açıyorum çeşmenin ucu tıkanıyor ve onu veriyoruz. Yani böyle bilgi verelim diye de uğraşmıyoruz. Ne yaşıyorsak Tabii. onunla ilgili size de tecrübelerimizi aktarıyoruz bir yandan. Haftada 2 video paylaşıyoruz. Haftada 2 videonun en iyi ihtimalle 2 günde çekim olduğunu düşünürseniz haftada 4 gün ediyor. Artı düzenleme süreleri de birer gün, haftada 6 gün. Aslında biz haftada 6 gün çalışıyoruz. Yani Aynen emeklerin öyle. karşılığını almak bu yüzden önemli bizim için. Aynen öyle. Tam zamanlı bir mesaiye döndü aslında bizim işimiz. Sırf YouTube'un bu hareketliliğinden kaynaklı olarak makrame üretimimiz minimuma düştü şu anda. Sadece özel siparişlere üretmeye çalışıyoruz. Onları da ekran karşısında veremiyoruz. Çünkü full odak üretime girdiğimiz zaman onu hemen üretip teslim etmeye çalışıyoruz. Bu sebepten de bu ara çok yoğunuz. Gülden'in dediği gibi çok nadir kanallardan bir tanesiyiz aslında Türkiye'deki. Çünkü tam zamanlı yaşayan nadir çiftlerden biriyiz karavanda. Yaz aylarında hepiniz görüyorsunuzdur. Tam zamanlı herkes derken kışın bir bakıyoruz herkes evinde aslında. Evet. Ama işte oradaki tam zamanlı dikkat çekici bir başlık olması açısından onlara da hak vermek lazım. İzlenirliklerini yükseltmek istiyorlar belki. Ama gerçekten tamamen karavanda yaşayan çok az insan var. Tanıdığımız birkaç çift var bizim de sadece ama bir elin 5 parmağını geçmez yani. Kesinlikle. Ve yolculuk kısmında değiller maalesef. Ülke koşulları, ülke şartları Sabitler. genelde sabitler ya da daha yavaş hareket ediyorlar. Ve haftada bir video paylaşıyorlar genel olarak. Haftada bir videoya düşsek çok daha kolay olur işimiz eminim. Yani ama benim için aşırı kolaylaşır her şey. Her şey kolaylaşır çok benim daha için. kolay olur ama şöyle olur o zaman da. Biz Her şeyi buradaki aktaramayız. hem her şeyi aktaramayız hem de geç aktarmaya başlarız. Şu anda haftada 2 video paylaşmamıza rağmen hala bulunduğumuz yerden 3-4 video öncesini paylaşıyoruz. Ki bu kadar sık paylaşmamıza rağmen. Çünkü sürekli konum değiştiriyoruz ve aslında içerik üretmekte zorlanmıyoruz bu açıdan. Çünkü içerik zaten yaşamda. Yaşadığımızı çekip paylaşıyoruz ve sürekli gezdiğimiz için hareket halinde yeni yerler görüyoruz. Araya giriyorum. Unutma lafını. Şimdi birçok kanal, siz zaten farkındasınız her şeyin aslında ama
birçok kanal kurgu üzerine kurulmuş vaziyette. Evet. Belirli bir kurgu üretmek zorundalar. Çekim olmayınca tekrar döndürmek zorundalar. Bizde o yok. Görsele oynamak zorundalar. Atıyorum işte kamp videoları var. Ne yapacaksın? Kampa gideceksin. Ya da karavan videoları da diyelim, ikisi bir. Ne yapacaksın? Evden çıktın. Karavanda yaşayan arkadaşlardan bahsediyorum. Ama yine de evden çıkıyorlar. Böyle bir detay var. Karavana geçiyorlar. Konuma gidiyorlar. Konumun neresi olduğunu asla söylemiyorlar. Çıkıyorlar. İşte ya da akşamsa yemek yiyorlar. Belki de evlerinin arka bahçesidir. Ya olabilir, neden olmasın. Çünkü yol manzaraları falan da görmüyoruz pek çoğunda. Akşam yemeği yiyorlar, sabah uyanıp kahvaltı yapıyorlar, işte dışarıda bir yürüyüş yapıyorlar, yağmur varsa yağmur, kar varsa kar keyfi, toplanıp devam ediyorlar. Bu arada sizinle Aynen. kesinlikle muhatap olmuyorlar. Ha, tabii ki. Evet, yani öyleler. Bizim de senelerdir takip ettiğimiz birkaç şey var. Olmuyorlar. Kendi alanlarındaki insanlarla muhataplar sadece onlar sanırım. Evet. Öyle görüyorum, öyle gözlemledim ya da en azından. Neyse yani Yani bunlar içerik işin- üretmek için, görsel şölen yaratmak için yapılmış çekimler. Ondan bahsetmek istiyorduk aslında. Anladım. İşin özeti şu. Biz kanalımızın nadir kanallardan biri olduğunu inanıyoruz. Ve bunun için de en büyük destekçimiz sizlerin desteklerini bekliyoruz bu konuda. Evet, dediğimiz gibi kanalımız büyüsün ama doğru kişilerle büyüsün. Yani orada abone sayısı 100 binler olup videolarımız sadece 1000-2000 izlenme alması demek aslında bizim kanalımızın hiç büyümemiş anlamına gelir bu. Aynen öyle. O yüzden sağlıklı büyüsün. Tabii. Şöyle, işte ilk başlangıç için özellikle bu tür sosyal mecralarda abone satın almalar, takipçi satın almalar gibi şeyler yapılıyor. Ve haliyle profilde çok fazla insan takip ediyormuş gibi gözükse de az izlenme oranları maalesef kötü sonuçlara sebep oluyor aslına bakarsanız. Bizim kanalımız en başından beri çok güzel bir seviyeyle ilerliyor. Ufak ufak büyüyor ama sürekli takipçi artmasıyla birlikte izlemelerimiz de artmaya devam ediyor. Ve takipçilerimizle, ya abonelerimizle ya da iletişim halinde olmayı seviyoruz biz. Zaten eskiden beri takip edenler biliyorlardır. Gittiğimiz şehirlerde buluşma istiyoruz. Her yoruma cevap vermeye çalışıyoruz. Hatta bazı konularda işte soru sormalarını istiyoruz ki pek çok kişiyle sohbet ediyoruz bu gibi zamanlarda. Biz böyle bağ oluşturmayı seviyoruz aslında. Oradaki Aynen. sayıların yükselmesindense sayı olarak değil, abone olarak herkesi birer kişi olarak görüyoruz ve herkesle ayrı ayrı bağ kuruyoruz. Bu bizim daha çok hoşumuza gidiyor. Bu zamana kadarki büyümemizden bu yüzden çok memnunuz. Aynen öyle. Aynı hızla devam etsin, bizim için yeterli. Ya biz büyümemizden ve büyümemizin bize getirdiği güzelliklerden gayet memnunuz. Evet. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Kesinlikle. Sayılar çoğalmasın, güzel insanlar çoğalsın etrafımızda istiyoruz. Aynen öyle istiyoruz. Aynen öyle. Yani bize mesaj attığında biz ona cevap verebilelim. Ki cevap vermediğimiz hiçbir mesaj yok. Evet. Hepinizin attığı mesajlarla tek tek ilgiliyiz. Yani öyle. Bilmiyorum. Daha fazla bu konu hakkında konuşmamıza gerek yok. Biraz içimizi döktük size sadece. Şimdi Van Gölü'nün etrafında dediğimiz gibi Van Gölü'nün tamamını dönmeyeceğiz. Alt kısmından Van'a doğru devam edeceğiz. Ve oradan da yukarıya devam edeceğiz. Sınıra yaklaşacağız Evet. oradan sonra. Şöyle, sınır şeridinden Hakkari ve Şırnak tarafıyla vazgeçmiştik. Yukarıya çıktık. Bu bölge için de aynı şey geçerliydi aslında. Burada Van Gölü'ne doğru gelmeseydik de kıyı sınır şeridine doğru devam etseydik yine görecek bir şey yoktu. Biz de o yüzden Van Gölü'nün en azından bir kısmını devam edip sınıra doğru yaklaşacağız. Bir de şöyle hemen bir parantez açıyorum. Eğer biz Şırnak ve Hakkari'ye devam etseydik burayı göremezdik. Göremez. Tabii buraya giremeyecektik. Buraya o zaman. girmeyecektik çünkü. Sınırdan gitmeye Van'ın devam merkezine girip oradan direkt yukarı doğru devam edecek. edeceğiz. Evet. Ya, İyi ki gelmişiz her demek. şeyde bir hayır vardır. Aynen öyle. Bakalım bir sonraki yer nasıl bir yer olacak? Ama kesinlikle doğada olacak. Çünkü bu arada başka şehir içi bir yer yok zaten. Güzel yerler göreceğiz hep beraber inşallah. Burası aslında bizim Belçikalı yolda tanıştığımız arkadaşların kaldığı konum diye biliyorduk. Evet. Onlar
ya size bir konum önereceğiz, harika bir yer, çok memnun kalacaksınız diye bize hatta fotoğraf atmışlardı. Evet. Ama biz buraya yanlışlıkla geldik. Aynen öyle. Fotoğraf attıkları için biz görsel görüntüyü biliyoruz ve konumu işaretlemiştik o zaman. Çok Aynen. araştırmadık bile. Evet, İncekaya yazıyor ama mesela Google'a girip oradaki fotoğraflardan bakmadık bile nasıl bir yer diye. Çünkü onların attığı bir fotoğraf vardı elimizde. Sanırım çekim yapıyordum şu köşeyi döndüğümüzde. Bayağı şaşırdık böyle. Aa çok güzel falan ama orası burası değil. Orası burası değil falan ya, dedik hadi bir duralım bakalım falan, hani tamamen şans eseri oldu burası. Gerçekten öyle oldu. Ama çok daha güzel oldu. Çünkü biz bu yolun devamından diğer konuma doğru ulaşabiliriz diye düşünüyoruz aynı zamanda ama bir döndük, yol bitti. Farklı bir yere çıktık. Yani fotoğraftakiyle alakası yok ama gerçekten muhteşem bir yer. İskandinav ülkelerine benziyor. Lofoten'e benziyor arkadaşlar. Lofoten'de ne derseniz hemen videodan sonra ya da videoyu durdurun, hemen bir sekme açın Google'da. Lofoten diye yazın ve ne demek istediğimizi anlayın. Lofoten. Norveç'te inanılmaz efsane bir yer. manzaralara sahip bir yer. Köşeyi döndüğümüzde ilk düşündüğümüz şey oydu. Evet, hayallerimizin arasında olan bir yer. İnşallah gideceğiz oraya. Evet. Orası ayağımıza gelmiş oldu. Evet. Özellikle drone görüntüsündeki o arka karlı manzaralarla beraber çok. tamamen öyle gibi hissettirdi. Kesinlikle öyle. Çok güzel bir yer gerçekten. İnşallah siz de beğenmişsinizdir videomuzu. Videomuzu beğendiyseniz Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın ve mesaj yazmayı. Kaçak yolcuysanız bunları yapın. Zaten daimi yolcularımız, abonman yolcularımız sağ Bunları olsunlar. zaten yapıyorlar. Yapıyorlar. O zaman yeni bir macerada, yeni bir One to World videosunda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.